Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yepyeni bir örnekle bu akşam da sizlerle birlikteyim. Her attığım videoda yeni bir model çalışması yapıyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka kanalımızı takibe alıp acaba bugün ne ördü diye bakmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü örneğimiz daha önce kanalımızda çalıştığım, beni takip eden arkadaşlarımın da bildiği harika, çok zarif duran bir yelek örneği. Sola yatık versiyonunu çalışmıştık kanalımızda. Bu akşam sizlere sağ yatık versiyonunu uyarladım. Yani solu baz alarak sağ tarafa uyarladım. Harika bir duruşu oldu. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bu örneğimizin bir tane ilmek sayısı toplam 7 tane ilmekten oluşuyor. 7'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra örneğin sonuna artı 3 tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Bu şekilde modelimizin ilmek sayısını oluşturuyoruz. Ben bu akşam sizlere 3 desen çalışması yapacağım. Ben sola yatık versiyonunu muhtemelen bir müşterime verdim. Parçamı bulamadım ya da dükkanda diğer parçaların arasında kaldığı için bulamadığımdan dolayı bu akşam 2 modelimi sağa yatık, sola en sona gelen son modelimi de sola yatık versiyonunu tekrar etmek için yeniden çalışacağım. Şu şekilde özellikle örneği gösterip ona göre başlamak istiyorum. Bakın gördüğünüzde örneğimizin bu sağ yatık versiyonu. Daha önce de bunun şu şekilde sola doğru yatık versiyonunu yapmıştık. O yüzden 3 desenin uygulamasının üzerine ikisini sağ tarafa doğru, bir tanesini de sizler için sola doğru modeli tekrar edip yeniden yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters ilmek örüyorum. Bunlar her desen arasındaki ara ilmeklerimiz 3 ters olarak çalışıyoruz. Daha sonra geriye kalıyor 4 adet ilmek. 7 ilmekten oluşuyordu bir adet modelim. 2 tanesini düz olarak örüyorum 4 adet ilmeğin. Kalan ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğimin yerine de dolayarak ilmeğimi artırıyorum. 3 ters ve 4 adet ilmekli bir modelimi bitirmiş oluyorum. Hemen yanına bir kez daha tekrar yapıyoruz. Aralarda 3'er adet ters ilmeğimiz var. Daha sonra yeniden öncelikle 2 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum ve son ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Araya yeniden 3 adet ters örüp bu defa sol bölümünü nasıl yaptığımızı göstereceğim. Yine bunun anlatımı detaylı olarak kanalımda var. Bir tane arttırma yaptım en başa. Daha sonra 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Ben ikisini birden çeviriyorum. Arkadan alıp sola doğru düz örgü şeklinde kesiyorum ve yanına 2 tane düz örüyorum. Bu şekilde sol bölümünü de yapmış oluyoruz ve devamında 3 adet ters ile de örneğimizi kapatıyoruz. İkinci sırası ve tersine gelen tüm sıralar aynı teknikle uygulanıyor. Ön yüzde ters ördüğümüz iç ilmeğimizi burada 3 düz olarak çalışıyoruz. 4 ilmeğin üzerine de modelimizi kurmuştuk. Buradaki sayımız da değişmiyor. Dördünü de ters olarak çalışıyoruz. 3 ilmek düz ve 4 ilmek ters. Bu şekilde tersine gelen bütün sıraları aynı teknikle örüyoruz. Toplam 10 sıradan oluşan bir model. Tersine gelen 5 sıramızda da 3 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters şeklinde örüyoruz. En sona geldiğimde yine 3 adet düz ile de bitirip tersindeki sıralarımızı bu teknikte örüyoruz ve dilerseniz sadece ön yüzdeki sıralarla devam edelim. Üçüncü sırama geldim. Kenar ilmeğimden sonra ara ilmeklerimi 3 adet ters olarak örüyorum. Modele geldiğimde bir tane düz ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağ tarafa doğru keseceğim.
alttan batıyorum. İkisini birlikte kestim. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve kalan bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Araya yeniden 3 adet ters örüyorum. Tekrarlıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Sağ kesim ilmeğim öndeki bir düzle birlikte ikisini alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi arttırdım. Bir düz ördüm. Yeniden 3 adet ilmeğimi ters olarak örüp bir de sol versiyonunu çalışıyorum. Burada görüldüğü gibi bir tane düzüm var. Onu ördüm. Dolayıp bir tane ilmek arttırdım. Sol kesim ilmeğim arkasındaki ilmeğin yönlerini çevirip ikisini sola doğru kestim ve bir tane düz ördüm. Devamında yine 3 adet ters ilmekle 3. sıramı kapattım. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi örüp 5. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada sıradaki 2 ilmeği sağ tarafa doğru keseceğim ama şu en baştaki ilmeğin şöyle yönünü çeviriyorum sol kesim yapar gibi. Sağ kesim ilmeğimle birlikte ikisini bu şekilde kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve görüldüğü gibi 2 adet düz örüyorum. Araya 3 adet ters ilmek ördükten sonra yeniden tekrarlıyoruz. Öncelikle ilk ilmeğin yönünü çeviriyorum. Çevirmeseniz de olur. Bu benim kendi tercihim. Ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru alttan batarak kesiyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıyorum ve görüldüğü gibi 2 adet düzümü örüyorum. Araya yeniden 3 adet ters ilmek ördüğümde sol versiyonuna geçiyorum. Görüldüğü gibi 2 adet düzümüz var. Bunları düz olarak çalışıyorum. Kesiminde 2 yöntemini göstereceğim. Önce bir tane ilmeğin yönünü çevirip artırıp sonra ikisini birlikte kesebilirsiniz bu şekilde. Ama ben ne yapıyorum? Şöyle söküp göstereceğim. Birinci sol kesim ilmeğimin yönünü çevirip örmeden alıyorum. Diğerini ördükten sonra bunu üzerinden atıyorum. Arada fark oluyor mu diyorsanız evet, görsellikte küçük bir fark oluyor ama koca tabloya baktığınızda çok fazla gözükmüyor. Benim biraz ayrıntılara dikkat eden birisi olduğum için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ve örneğimizin 5. sırasını tamamladıktan sonra ön yüze geliyoruz. Şu ana kadar 3 ajur deliğimiz oldu ve 6 sıra ördük. Bunu 10 sıraya tamamlamak adına burayı 5 ajur deliğine çıkartacağız. Peki bundan sonraki örgü tekniğimiz nasıl olacak? Hemen gösteriyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 adet ilmeğimi ters olarak çalışıyorum. Bir adet düz örüyorum. Kesim burada kaldı. Artırmam da burada. O yüzden önce bir ilmek arttırıp burada kalan 3 düzümü görüyorsunuz. Birincisini örüyorum. Kalan ikisini birlikte kesiyorum çünkü arttırmayı yapmıştık. Buradaki sayımız yine 4 adet olacak arkadaşlar, artmayacak. Bir düz ördüm, artırdım, bir düz örüp kestim. Şimdi araya 3 ters ördükten sonra bir kez daha tekrarlıyorum. Bir tane düz örüyoruz. Artırmamız bu noktada olduğu için bir tane artırma yapıyoruz. Daha sonra bir tane düz örüp son kalan ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. 3 adet tersten sonra sol versiyonuna geliyoruz. Öncelikle burada 2 tane ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ve artırmamı yapıp tekrar bir tane düz örüyorum. Bu şekilde yine aynı işlemi yapmış oluyoruz ve yeniden 3 adet ters ile de sıramı tamamlıyorum. 7. sıramızı bitirdikten sonra tersindeki ilmekleri gördüğüm gibi uyarlayıp örüp örneğimin 9. sırasına geliyorum. Bu sıra benim 7. sıramla tekrar sırası olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 adet ters ilmek örüyorum. Bir tane düz örüyoruz.
Bir tane ilmek arttırıyoruz. Tekrardan bir düz örüp son 2 düzü sağ tarafa doğru alttan batıp kesiyoruz. Aralar 3'er adet ters ilmek. Bir daha tekrarlıyoruz. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Tekrar bir düz ördüm ve son 2 düzümü sağ tarafa doğru alttan batarak kestim. Araya yeniden 3 adet ters ilmek ördükten sonra sol versiyonuna geliyoruz. Bir tane düz sola bir kesim yapıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir arttırıp tekrar bir düz örüyorum. Böylelikle sol versiyonunda çalışmış oluyoruz. 9. sıramızı bitirdikten sonra tersinde ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp örneğimi burada bitiriyorum. Bu modelin şöyle bir özelliği var. 1,5 desen çalıştıktan sonra ortaya bir adet örnek çıkıyor. Şu an tam bir örnek çıkmadı farkındaysanız. İkinci desenin de 6 sırasını ördükten sonra modelimiz tam olarak ortaya çıkacak. Buradan sonra birinci sıraya geri dönüş yapıyorsunuz. Onu da şöyle göstermek istiyorum. 3 adet tersimden sonra 4 düzüm var. Bunun 2 tanesini düz olarak çalışıyorum. Kalan ikisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ve kesilen ilmeğin yerine dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Yani birinci sırayı yeniden yapıyoruz. 3 tersten sonra bir daha tekrarlıyorum. 4 adet düzümüz var. İkisini düz olarak örüyorum. Kalan ikisini sağ tarafa doğru alttan batıp kesiyorum ve ilmek artırıyorum. Tekrar araya 3 adet ters örüyorum. Sol versiyonuna gelince önce artırmamızı yapıyoruz. Sonrasında 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kesiyoruz düz olarak ve kalan 2 düzümü de örüp bu şekilde birinci sırayı yeniden sizlerle birlikte tekrar etmiş oluyoruz. Her bir desenin toplam 5 ajur deliği var. 5 ajur deliğini geçmemesi gerekiyor ya da 4 ajur deliğinde kalmaması gerekiyor. Tamamen uygulandığında örneğimiz bu hale geliyor. Çok şık, çok da zarif bir örnek gerçekten. Özellikle angora ipte duruşu efsane oluyor. Ama çocuk örgülerinde çalışmak isterseniz bebek yünüyle de bu örneğin uygulamasını yapabilirsiniz. Sol versiyonu çok anonimdi fakat sağ versiyonu tamamen uygulaması bana aittir. Yani ben düşündüm, çalıştım. Güzel olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaştım. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.